Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomda amigurumi Among Us Dead Body öreceğiz hep birlikte. Ben sizin için iki farklı renkte hazırladım, örnek olur. Çalışmamda aynı rengin iki farklı tonunu kullandım. Dış çalışma için açık tonunu, içerideki çalışma için de koyu tonunu kullandım arkadaşlar. Sizler de aynı rengin farklı tonlarını kullanarak bu çalışmalarınızın sayısını arttırabilirsiniz. Tamamladığınız çalışmaların fotoğraflarını da bana Instagram adresimden gönderirseniz hikayemde paylaşırım. Ayrıca sizlerden olan bu geri dönüşler beni motive ediyor arkadaşlar. Benim de yeni tarifler yazasım geliyor. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da bırakırsanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Şimdi arkadaşlar sizler hazırsanız ben de hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Çalışmamıza bacak parçasını örerek başlayacağız. Ben çalışmamda pembe tonları kullanmayı tercih ettim. Bu çalışmamızda kullanacağımız rengin iki tonunu seçeceğiz. Bir açık bir de koyu tonunu kullanacağız. Niçin? Onu da anlatayım. Efekt vermek için. Yani dış kısmı açık rengi, iç kısımda koyu rengi kullanacağız. Şimdi bakın arka tarafa sonra böyle bir parça öreceğiz. Ve beyaz iplikle de kemik öreceğiz. Sonra onu buraya dikeceğiz. Ben çalışmamda pembe renk tercih ettim. Biraz daha renk katsın. Açık pembeyi dış parçayı örerken kullanacağım. Daha koyu renkle de bu içerideki parçayı öreceğim arkadaşlar. Şimdi çalışmamıza açık renk pembe iple başlayacağım. Bu parçayı öreceğiz. Sihirli halka ile başlıyoruz. İpliği kendimize çeviriyoruz. Kesişme noktalarından sıkıştırıyorum. Halkanın içinden tığımı geçireceğim ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. İpi buradan çekeceğim ve sıkıştırıyorum. İkinci sıraya geliyoruz arkadaşlar. Bir tane işaret kullanalım. İp kullanacağım ben. Şöyle şuraya yerleştiriyorum ipimi. Sıra 2. Şimdi her zincirin içine bir arttırma öreceğiz. Şuradan başlayacağız. Şimdi bakın bu başlangıçta bir zincir çekerek başlamıştık. O bu zincir. Ona batmıyorsunuz. Şurada görünen zincire batıyorsunuz arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Arttırma öreceğiz. Arttırma aynı zincirin içine 2 sık iğne örmek. 1 2. Birinci arttırma, ikinci arttırmayı örüyorum. 1 2. Üçüncü arttırmayı öreceğim. 1 2. Dördüncü arttırma. 1 2. Beşinci arttırma. 1 2. Altıncı arttırma. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi geliyoruz 3. sıramıza. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. 1 2. Bir sık iğne. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bir sık iğne. Bir tane arttırıyorum.
1, 2, bir sık iğne, bir arttır, 1, 2, bir sık iğne, bir arttır, 1, 2, bir sık iğne, bir arttır, 1, 2. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra 5 sıra öreceğiz. 5 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim ve buluşalım. Çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu parçadan aynısından bir adet daha örelim. İkinci bacağı ördüm arkadaşlar. Birinci bacağı alacağım ve şimdi birleştiriyorum. 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Diğer bacakta kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Burada kalmıştık. Şimdi bu ilk boş zincirin içine batacağım. 18 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Buradayım. Ortadayız. Ortaya 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincirlerin üstüne de 1, 2 sık iğne öreceğiz. 1, 2. Şimdi diğer bacaktan ilk boş zincirin içinden itibaren örmeye devam edeceğiz. Bu bacağın etrafını öreceğiz. Şimdi 18 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi ortadaki zincirlerin üstüne 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 2. Birinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Böylece 2 bacağı da birleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda toplam 40 tane sık iğne örmüş olduk. Bakın buradan başladık. Bu bacağın etrafını ördük. 18 sık iğne. Ortadaki zincirlerin üstüne 2 sık iğne. İkinci bacağın etrafını döndük. 18 sık iğne. Ortadaki zincirlerin üstüne de 2 sık iğne ördük. Bütün bunları topladığınız zaman 40 tane sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Emin değilseniz sayarak kontrol edebilirsiniz. Nasıl kontrol edeceksiniz? Bakın buradaki boştaki
zincirleri tek tek sayacaksınız. 40 tane olması gerekecek. Şimdi bundan sonra 9 sıra daha öreceğiz. Her sırada 40 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 9 sıra sonra da buluşuyoruz. Ben çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edelim. Bu noktadayız. Bir tane zincir çekeceğim. Şöyle çevireceğim. Şu şekilde. Şimdi bu zincirlerin içine öreceğiz arkadaşlar. Bu birinci zincirden itibaren başlayacağım. Bir zincirin içine örüyoruz. 2 3 böyle göstermiş olduğum şekilde dış zincirleri örerek sıra sonuna kadar toplam 40 tane sık iğne örelim. Sıra sonuna geldiğimizde ipliği bu şekilde bırakın arkadaşlar. Kalsın ip. Hiçbir şekilde kesmiyoruz. Şimdi bu koyu renk iple örmeye devam edeceğiz. Biz ne yapmış olduk? Zincirlerin dış tarafına örmüş olduk. Bakın zincirlerin yarısı içeride kaldı. Şimdi bunların üstüne öreceğiz. Buradan başlayacağız. İpliği iç taraftaki zincirin içinden geçireceğim ve bağlayacağım. Bir düğüm atıyorum. Şuradan alacağım. Bir zincir çekeceğim. Şimdi bu içteki zincirlere batarak öreceğiz. 8 sık iğne, bir azaltma öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane azaltacağım. 8 sık iğne, bir azaltma. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimizde de bu sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren devam ediyoruz örmeye. Spiral örgü öreceğiz. Yani şuradan devam edeceğiz. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane azaltıyorum. 4 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 30 adet sık iğne olmalı. Evet, sıra sonuna geldik. Örmeye buradan devam edeceğiz. Ama şimdi burada duralım arkadaşlar. Şu kenarda ipimizi bırakmıştık biliyorsunuz. Tekrar oraya geri döneceğiz. Neden böyle yaptım? Çünkü biz bu kenarda arkadaşlar bir sıra daha öreceğiz. Eğer o bir sırayı da örüp kapatıp ipi kesseydik iç tarafı örmemiz biraz zor olacaktı. Zorlanabilirdiniz. Onun için böyle bıraktım. Şimdi burada sırayı birleştireceğiz. Çıktığımız zincirin içine batacağız. Sırayı birleştireceğiz ve bir zincir çekeceğim. 40 tane sık iğne
öreceğiz. Nereye? Şu dıştaki kısmı örerek devam ediyoruz. Bu iç kısmı örmeye daha sonra devam edeceğiz. Şimdi 40 adet sık iğne örelim arkadaşlar. 39 ve 40. Burada ipliği şöyle azıcık uzun bırakalım ve iğneye geçirelim. Evet, bu durumdayken kestim ipliği. Şöyle çekeceğim. Bakın şuradayız. İpi çekiyorum. İğneye geçireceğim. Burada ilk zincirin altından iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. İlk zincirimiz. Tekrar ipliğin çıktığı zincirin içinden geçireceğim. Böyle. Ve buraya kapatacağım. Şimdi bakın böyle yaptığımız zaman hiç belli olmayacak kapama yaptığımız yer ve çalışmamız daha düzgün görünecek, gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstereyim size. Hiç belli olmayacak. Şimdi bu ipliği arkadaşlar çok sıkıştırmadan ve çalışmamızın görüntüsünü bozmadan şöyle içerlere bir yerlere yürütüp kesiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 bir tane azaltıyorum. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 24 adet sık iğne olmalı. Evet, yeni sıramıza geldik. Şimdi bu sırada da 2 sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane azaltıyorum. Bir azaltma. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi bu aşamada arkadaşlar içine düzelterek düzgün bir şekilde elyafla dolduralım. Şöyle olması gerekiyor. Dolduralım ve buluşalım. İçini düzelterek düzgün bir şekilde elyafla doldurduktan sonra şimdi örmeye devam edelim arkadaşlar. Çok doldurmadım. Bir sıra örelim. Biraz daha içini elyafla doldururuz. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağım. Şimdi bir sık iğne, bir azaltma, sıra sonuna kadar bu grubu tekrarlayalım. Evet, son sıramıza geldik. Eğer yetersiz görüyorsanız içini çok az daha elyafla doldurabilirsiniz. Çok da doldurmayın. Bu kısmın çok kabarık olmaması gerekiyor. Şöyle düz duracak. Düz durması lazım. Şimdi son sıramızda arkadaşlar ne yapıyoruz? 6 tane azaltma öreceğiz. Şimdi bir tanesini ben size göstereyim. Birinci azaltmam. Göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar azaltma yapalım. Sona geldiğimizde ipi biraz uzun bırakın arkadaşlar. İğneye geçireceğiz. Şimdi çalışmamızın sonunda da arkadaşlar şu deliği bir kapatalım. Zikzaklar çizerek şu şekilde dikeceğim. Ve burayı kapatıyoruz bu şekilde. İpliği herhangi bir yerden yürütelim ve çıkaralım.
Sırada bu üstteki kemik var arkadaşlar. Onu öreceğiz. Beyaz iplikle başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği sıkıştırıyorum. Bir ayraç kullanalım. İkinci sıradayız. Her sık iğne içine bir tane arttırma öreceğim. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. 1 2 Üçüncü arttırmam. 1 2 Dördüncü arttırmam. 1 2 Beşinci arttırmam. 1 2 Altıncı arttırmam. 1 2 Bu sıramızda toplam 12 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 2 sıra öreceğiz. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 5. sıradayız. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağım. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 8 adet sık iğne olmalı. Evet, böylece birinci kemik topuzunu bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir zincir çekip ipliği kısa keselim. Bu parçadan bir adet daha örelim. Evet arkadaşlar, ikinci parçayı da ördüm. Şimdi ikisinin de içine elyafla dolduralım. Şimdi burayı dikkatli izleyin arkadaşlar. İki parçayı da birleştireceğiz. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Burada kalmışım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağım. Bir sık iğne. Bir tane azaltacağım. Bir sık iğne. Son bir sık iğnemiz kaldı. Bu sık iğne ile karşı taraftaki topuzdaki ilk boş sık iğnenin içine batarak bir köprü yapacağız. Şöyle. Önce buradan bir tane ilmek alacağım. Sonra diğer topuzdaki ilk boştaki zincirin içine batıp bir tane ilmek alacağım. İkisini birleştiriyorum. Şimdi bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağım. Şimdi sonda bir tane sık iğnem kaldı. Oraya da bir sık iğne öreceğim. Yani toplam saydığımız zaman 11 tane sık iğne örmüş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bundan sonra 3 sıramız kaldı. 3 sıra, her sırada 11 adet sık iğne olacak şekilde örelim. En sona geldiğimizde de bir tane şuraya zincir kaydırma öreceğim. İpliği dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz.
İçini de elyafla dolduralım. Şimdi arkadaşlar bu parçayı tam şu orta göbeğe denk gelecek şekilde düzgün buraya dikelim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi bu arkadaki kutuyu örmeye. Bunu öreceğiz. Gövde rengiyle aynı kullanacağız. Başlangıçta 15 adet zincir çekerek çalışmamıza başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi ikinci zincirin içine 3 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 3. Bundan sonraki zincirden başlayarak 12 tane sık iğne öreceğiz. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 12. sık iğnemi de örüyorum. Sonda bir tane zincirimiz kalıyor. Bu zincirin içine de 3 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 ve 3. Zincirin diğer tarafına döneceğim. Şimdi buraya arkadaşlar 12 tane sık iğne öreceğiz. Buradan başlayacağız. 1 2 3 ve 12. Şimdi buradayım. Başlangıçta çıktığımız zincirin içine batacağız. Sırayı birleştireceğiz. Bir zincir kaydırma. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Bulu öreceğiz arkadaşlar. Zincirin içine batacağım. Arka tarafa öreceğiz. Yani böyle. Birinci sıramızda 30 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi ikinci sıramızdayız. Her zincirin içine batarak arka tarafa bir tane sık iğne öreceğiz. Böyle zincirin içine batıp arka tarafa örüyoruz. Toplam 30 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi burada arkadaşlar geldik 3. sıramıza. Buraya dikkat edin. Burada bir tane azaltma öreceğim başlangıçta. Bir azaltma örüyorum. ...29 tane sık iğne örüyorum bu sırada. Yani toplam bu sırada 30 adet sık iğne olacak arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra toplam 6 sıra daha öreceğiz. 6 sıra, her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde örelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi bu sıramızda son sıramız. Bulu öreceğiz. Bakın bu zincirlerin içine batarak arka tarafa öreceğiz. Şöyle batıyoruz. Arka tarafa örüyoruz. 1 2 arka tarafa örüyoruz. 3
Göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar bu sırada toplam 30 tane sık iğne örmüş olacağız arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. Ne kadar ip bırakacağız? Burayı dikerek kapatacağımız ve bu parçayı gövdeye dikeceğimiz kadar ip bırakıyoruz. Bu parçayı da köşelerden dikeceğiz sadece. Bakın şu araları dikmeyeceğiz. Köşe noktalardan dikeceğiz. Bunu hesaplayarak yeterli miktarda ipliği uzun bırakarak keselim arkadaşlar. Şimdi dikiş işlemine başlayacağız. İpliğimizi iğneye geçirelim arkadaşlar. Çünkü bu bölümü dikeceğiz. Nasıl diktiğimizi artık biliyoruz önceki videolardan. Şimdi karşılıklı şöyle karşılıklı alacağız. İki taraftan alarak dikeceğiz. Bu şekilde. Şu kısma kadar dikelim arkadaşlar. Sonra içine elyafla doldurun. Daha sonra da dikişi kapatalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi bu parçayı köşe noktalarından buraya dikeceğiz. Burası arka tarafı oluyor. Sıraların sonu olan sık iğneler burası, biliyorsunuz. Burası önü, düzgün duran taraf. Bu arka tarafa dikeceğiz. Şöyle dikiyoruz. Burası son sıramız. Şimdi dördüncü ve 10. sıralara köşe noktalarından tutturarak dikelim arkadaşlar. Yani örneğimizde olduğu gibi görünmesi gerekiyor. Böyle olacak bittiğinde. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Sizin de çalışmanızın görüntüsü ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Bakın, daha önce de sarı rengini örmüştüm. Şöyle. Değişik renk kombinasyonları yaparak bu çalışmalarınızın sayısını tabii ki arttırabilirsiniz. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Videolarıma yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz çalışmaları Instagram adresimden bana ulaştırırsanız ben de hikayemde bunları yayınlarım arkadaşlar. Sizlerden gelen bu tarz geri dönüşlerde ayrıca beni motive ediyor. Böyle yeni tarifler öğresim geliyor. Çok teşekkür ediyorum ayrıca ilginize. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.